Arke sorunu. Felsefeyi başlatan soru, evrenin, düzenin, insanın, kısacası her şeyin nereden geldiğini açıklamakla ilgilidir. Eski Yunanlı düşünürler bu temel soruya arke yani ilk ilke adını vermişler. Felsefenin oluşumu. Aslında hem mitolojik düşüncede hem de Yunan düşüncesinde evrene bakış özünde aynı. Fakat Yunanlılar bunu felsefeyle, yani zihinsel bir etkinlikle açıklamaya çalışmışlardır. Yunan tarihindeki toplumsal ve siyasi değişimleri, evren anlayışı içinde sadece efsanelerle açıklamak artık yeterli değildi. Eski Yunan'da devlet, evren anlayışındaki değerleri savunur ve korurdu. Kendini bu değerlere göre tanımlardı. Şehir devleti yapısına sahip olan eski Yunan, çok fazla genişleyemediği ve merkezi bir yapı kuramadığı için siyasi ve ekonomik alandaki değişimler ve şüpheler toplumu sarstı. Ve felsefe işte tam da bu noktada ortaya çıktı. Millet okulunda arke sorunu. Aristoteles'e göre felsefe, ilk ilkelerin bilimidir ve Thales ile başlamıştır. İlk ilkeleri araştıran felsefe, görünen karmaşanın ardında bir süreklilik ve birlik olduğuna ve bunun zihinle anlaşılabileceğine inanır. Millet okulu düşünürleri de bu kaygıyla yola çıkmışlardı. Gözle görülen değişimlerin ardında sürekli ve kalıcı bir şey olmalıydı. Yani evren neden ve nasıl var olmuştu? Elbette evreni oluşturan şeyde de değişim olabilirdi. Belki de sürekliliği sağlayan şey evrenin formunda gizliydi. Düşünür Guthrie'nin de dediği gibi zihin değişimlerin ardında sürekliliğini koruyan ilkeyi keşfetmek ister. Thales'in ilk maddenin su olduğunu söylemesi hem Mezopotamya hem de Yunan evren anlayışlarında zaten var olan bir düşünceydi. Aristoteles, Hesiodos'un okyanusu dünyayı oluşturan varlık olarak gördüğünü ve Thales'in bundan etkilendiğini söyler. Thales'i farklı kılan tanrıları işin içine katmamasıdır. Thales'te suyun neye dayandığı açık değilken Anaximandros, apeiron ifadesiyle bunu açıklamaya çalışır. Ona göre yeryüzü davul şeklindedir ve küresel evrenin merkezinde bulunur. Evreni tanrı olarak kabul eder ve insan ruhunun da evrenin bir parçası olduğunu söyler. Milletli filozoflara göre evren canlı bir varlıktır. Bu düşünce, ilk evren açıklama modellerinden alınmış ve felsefe içinde devam etmiştir. Kendi devinimini kendi içinde açıklayabilecekleri maddeyi aramışlar ve bu maddeye önce hava, sonra da su demişlerdir. İlk maddedeki devinim, onun canlı olmasından kaynaklanıyordu. Dinsel söylemlerden kaçınmakla birlikte ilk maddelerine tanrı ya da tanrısal isimler vermişlerdir. İtalya okulu olarak da bilinen Pitagorasçılar ise dinsel kaygılarla açıklamışlardır. Onlara göre ruh göçü vardır ve her canlıdan her canlıya ruh geçebilir. Bu yüzden evrendeki tüm canlılar kardeştir. Doğanın kardeşliği düşüncesiyle de evrenin canlı olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Millet okuluyla aynı görüşü paylaşmalarının nedeni, kendi ruh anlayışlarını milletlilerin evren anlayışıyla birleştirmeleridir. Pitagorasçılar, evrenin canlılığına inanç yoluyla ulaşırken, milletliler rasyonel bir yolla ulaşmıştır. Aralarındaki fark budur. Pitagorasçılara göre evreni hayat kaynağı olan bir nefes, yani hava sarmalar. Canlılara hayat veren de bu nefestir. Evren ebedidir, birdir ve tanrısaldır. İnsanın bedeni ölümlüdür ama ruhu ölümsüzdür, yani tanrısal. Amaç bir sürü ruh göçünden sonra evrensel ruhla bütünleşmektir. Orpheusçular gibi, yani arınma törenleri, ölülerden uzak durma gibi Pitagorasçıların da ilkeleri vardı, doğanın kardeşliği ve akrabalığı. Akla dayanan limit düşüncesinin yüceltilerek biçim, yani form ve yapı, felsefi araştırma konusu yapılması. Ahlak alanında ikicilik, yani dualizm. İyi, ışık, birlik, erkek, sınır ve kötü, karanlık, çokluk, dişi, sınırsız. Pitagorasçılar panteisttir. İyi tek ve bütündür. Düzen önemlidir. Evren düzenlilik, tamlık ve güzellik fikirlerini birleştirir ve buna kozmos adı verilir. Kozmos adını evren için ilk kullanan Pitagoras'tır. İnsanlar makrokozmosun yapısal ilkelerini kendilerinde yeniler. Evren gibi insanlar da düzenli bir bütünlük içindedir. Pitagoras her şeyi kapsayan bütüncül bir bilimin temellerini atmıştır. Anlaşılması zor bir filozof olan Herakleitos, hakikatin olgular dünyasında değil, insanın içinde, yani logos'a bakılarak bulunabileceğini öne süren bir oluş filozofudur. Savaş,
çatışma ve çekişmeyi her şeyin temeline koymuştur. Her şey bir başka şeyin ölümüdür. Zıtlar uyumlu olamaz. Yaşamın kaynağında mücadele ve savaş vardır. Oluşu diyalektik bir temele dayandırdığını söyleyen Herakleitos, diyalektik yöntemi felsefeye kazandırmıştır. Herakleitos'a göre evren yanan sönen ama hep var olan bir ateştir. Evren tek bir ilk maddeden gelişmemiştir. Evrenin iki temel ilkesi vardır. Çekişme, savaş ve sabit akış. Evrenin ilkeleri ateşle ifade edilir. Logos, söz, düşünce, anlam, akıl, Herakleitos'un temel düşüncesidir. Logos her zaman doğru olmuştur. Her şey ona uygundur. Logos her şeyde ortaktır. Logos, her şeyin her şey aracılığıyla yönlendirildiği düşünce. Logos bizdeki akılla özdeş ama maddesel bir şey. Kozmik ateş. Parmenides ise Herakleitos'un tam tersi olarak hareketin olmadığını söyler. Ona göre gerçeklik tek, hareketsiz ve değişmez bir varlıktır. Doğruya yalnızca akılla varılabilir, ancak akıl meydana gelmeyi, değişmeyi ve hareketi algılayamaz. Doğruların kavranması için algıya değil mantıksal yapıya bakılmalıdır. Sadece var olma vardır, var olma ile düşünme aynı şeydir. Olmak, var olmak anlamına gelir. Parmenides, sözcüklerin mantığı üzerine düşünen ilk kişidir. Bir şeyin olduğunu söylemek, yalnızca onun var olduğunu söylemektir. Değişmek, var olmayan hale dönüşmektir. Olmamak, var olmamak, varlıktan çıkmak, yok olup gitmektir. Anaksagoras, felsefeyi İonya'dan getirip Atinalılara tanıtmıştır. Nous, akıl ruh kavramını felsefeye kazandırmıştır. Nous, madde dışıdır ve maddeyi harekete geçirir. Başlangıçta her şey bir aradaydı. Çokluk ve küçüklük bakımından sonsuzdular. Onları hava ve eter bir arada tutuyordu. Bu çokluktaki öğelerde başka öğelerden parçalar bulunuyordu. Sadece nous çok az öğede yer almıştı. Başlangıçta hareketsiz bir kütle olan evren, nous sayesinde harekete geçerek düzenli hale gelmiştir. Nous sınırsızdır. Hiçbir şeyle karışmaz, yalnız kendi kendine kalır. Her şeyin en incesi, en temizi, her şey hakkında bilgi sahibi olan ve en büyük güce sahip olandır. Nous'un sebep olduğu dönüşüm evreni oluşturmuştur. Evrenin kuralları Nous'tan türemiştir. Yukarıda anlatılan filozoflar Hesiodos ile karşılaştırıldığında felsefenin evren tasavvuru sorunlarına çözüm getirdiği görülür. Aristoteles'e göre Hesiodos en eski Yunan düşünürleri arasında yer alır. Thales'in ilk ilkesi olan su ve Parmenides'in birleştirici unsuru olan aşk ilk kez Hesiodos'ta kullanılmıştır. Hesiodos ve Homeros'a göre ilk tözler tanrılardır ve tanrısal olan tüm doğayı içine alır. Hesiodos ilk ilke olarak toprağı kabul etmiştir. En eskiler eski şairler, teologlar. Eskiler ilk filozoflar yeni bir hakikat bulmamışlardır. Aristoteles kendi metafizik anlayışını en eskilerin, efsane temelli anlayışı, eskilerin ilk filozoflar ilkeleri ve yenilerin görüşleri çerçevesinde oluşturmuştur. İlk filozoflar Homeros ve Hesiodos geleneğine bağlı kalmışlardır. Doğa filozoflarının ilk düşünürler temel sorusu, ilk varlığın ortaya çıkışı ve evrenin nasıl oluştuğudur. Onlara göre boşluktan kaos, varlığın ortaya çıkması, akıl yürütme açısından çelişkilidir. Bu yüzden ilk ilkeyi belirlemeye çalışmışlardır. Parmenides, varlığın ezeli ve ebedi olduğunu söyleyerek kaostan çıkmadığını belirtmiştir. Varlığın sürekliliği Herakleitos tarafından da savunulmuştur. Pitagorasçılar da varlığın ilk ilke, temel maddesi olarak ruhu göstermişlerdir. Millet okulu mensupları özneyi dışarıda bırakarak doğayı insandan bağımsız olarak ele almışlar, Orfeusçular ise nesneyi dışlayıp insanı doğadan bağımsız ele almıştır. Farklı okulların ortaya koyduğu davranışlar Platon tarafından birleştirilmiştir. Bütünlüklü evren tasavvuru. İlk varlığın ne olduğu sorunu, arke sorunu. Ontoloji, evrenin ilk ilke üzerine temellendirilmesi. İlke evren düzeni ilişkisi kurulunca oluş da açıklanır. Parmenides dışındakiler. Kaos-Gaia arasındaki ilişki. Hesiodos, kaosun kökenini, filozoflar da ilk ilkenin kökenini açıklayamamışlardır. Sadece kökende var olan şeyin adı ve niteliği değişmiştir. Yunan felsefesinin temeli olan varlığın ezeli ebedi olması, Hesiodos'un Gaia anlayışında saklıdır. Yunanlı düşünürler, özü tanrılarla ilgili tarihsel olaylarda değil, en eski durumda aramışlardır.
Felsefe, arkeyi yani kökeni ararken kozmogoniye başvurmuştur. Kozmogoni, efsanenin değil ontolojinin sorunu olmuştur. Toprak, Gaia, Hesiodos için oluşun ve düzenin kaynağıdır. Tanrıları doğurur, doğal nesneleri yönetmelerini sağlar. Parmenides, oluşu reddeder ama Yunan tanrılarını kabul eder. Herakleitos, düzeni logos ile açıklamış, oluş da ateş aracılığıyla gerçekleşmiştir. Parmenides'in mantığı, Herakleitos'un logosu, Pitagorasçıların ruh anlayışı, felsefe temelli evren tasavvurunda yer almıştır. Gaia'nın içindeki saklı potansiyelleri kendi başına dışa vermesiyle millet okulu düşünürlerinin ilk ilke anlayışı da benzerdir. Doğa filozoflarının dört elementin her biri ya da birlikte varlığı gerçekleştirmesi de Gaia'nın doğurma yeteneklerinin elementlere geçmiş olduğunu gösterir. Her türlü değişimin arkasında değişmeden kalan ilke ve ilkenin mantık temelli açıklamasının yanında efsane temelli anlayışta Gaia'nın neden varlıkları doğurduğu açıklanmamıştır. İlkenin mantık temelli açıklaması ile felsefe efsane köklü bir şekilde ayrılmıştır. Homeros ve Hesiodos'ta tanrıların yetkisi sınırlıdır ve ebedi değillerdir. Moira, kader, onları sınırlandırır. Evreni mutlak olarak kontrol eden bir güç, efsanede olmamıştır. Ayrıca Platon'a kadar filozoflar da yoktur. Herakleitos'un logosu ve Anaxagoras'ın nous öğretisi, evrensel düzeni belirleyici unsurlardır, evrensel otorite. Nous ve logos, felsefi evren tasavvurunda önemli bir rol oynamıştır. Platon döneminde akıl, Zeus'un yerine geçmiş, Zeus da Moira'nın kader yerine geçmiştir. Yunan felsefesi, efsanenin etkisinden kurtulamamıştır. Dönüşümün en önemli göstergesi, ileri sürülen düşüncelerdeki mantıksal yapıdır. Efsane temelli evren tasavvurunun devam etmesinin en önemli sebebi Yunan dininin içinde yer almasıdır. Felsefe, dinin yerine geçememiş ve entelektüel bir uğraş olarak kalmıştır.